Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle 20 yılı aşkın süredir yaptığım evde gerçek, hakiki dövme dondurma tarifi paylaşıyorum. Ben bu tarifi 99 yılından beri yapıyorum ve tabii ki zaman içerisinde tarif gelişti, güzelleşti, çok daha iyi bir hale geldi. Ve bu videoda da önemli olan bütün püf noktalarını elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. O yüzden video biraz uzun oldu. Videoyu yaparkenki maksadım size öylesine bir dondurma tarifi vermek değil, öğrendiğim bütün püf noktalarını sizinle paylaşıp sizin malzemenizi, emeğinizi ve zamanınızı ziyan etmeden evlerinizde güzel dondurmalar yapıp sevdiklerinizle, çocuklarınızla afiyetle sakız gibi kaymak tadında dondurmalar yemenize vesile olmaktır. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Dondurmamız için öncelikle yayvan bir tencereyi ocağa alalım ve ocağın altını ortadan yüksek ateşte açalım ve tencerenin içerisine kullanmak istediğimiz kadar süt ekleyelim. Bizim evimizde bu dondurma çok sevildiği için, çok yenildiği için ve gerçek dondurma yapımı da birazcık emek istediği için ben bu dondurmayı her zaman en az 2 litre süt üzerinden yapıyorum. Tencerenin içerisine 2 litre sütü alalım ve tencerenin altı ortadan yüksek ateşte sütü kaynatmaya başlayalım. Sütü kaynatırken bir kepçe yardımıyla sütümüzü yukarıdan aşağı dökerek bol bol havalandıra karıştıralım. Kaynatmadan önce sütün seviyesini görüyorsunuz. Sütü böyle havalandırırken tabii ki sütün tencerenin tabanına tutmaması için kepçeyle tencerenin tabanından da karıştıralım. Orijinal Maraş dondurması keçi sütünden ya da manda sütünden yapılıyor. Benim yaşadığım yerde taze keçi sütü ve manda sütü bulmak çok kolay. Fakat Türkiye'de taze keçi sütü ya da taze manda sütünü bulmak çok kolay olmadığını düşündüğüm için ben inek sütüyle yaptım. Eğer bulabiliyorsanız manda sütü ve keçi sütüyle yaparsanız dondurmanız çok daha güzel, çok daha muhteşem olur. Eğer manda sütü ve keçi sütü bulamıyorsanız marketlerde satılan inek sütü yerine mahalle sütçülerinden alınmış taze inek sütüyle yaparsanız o zaman da sonuç çok güzel olur. Eğer bunların hiçbirini bulamıyorsanız marketlerden alınan taze günlük inek sütüyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben marketten alınan taze günlük inek sütüyle yapıyorum. Bildiğiniz gibi inek sütünün %85-90 kadarı sudan oluşmaktadır. O yüzden biz dondurmayı yaparken inek sütü kullandığımız zaman dondurmanın dondurulma aşamasında çok fazla buzlanma problemi yaşarız. Bu buzlanma problemini önlemek için sütün içerisindeki fazla suyu mümkün olduğunca kaynatarak uçurmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sütün içerisindeki su molekülleri buharlaşıyor ve yukarı çıkıyor ve böylece sütün içerisindeki su oranı çok azalmış oluyor. O yüzden biz dondurmayı bu yöntemle yaptığımızda kesinlikle buzlanma problemi yaşamayacağız. Böylelikle kaymak gibi kesinlikle buzlanmamış, buz olmamış dondurmalar yiyeceğiz. Sütü böyle havalandıra dibini de tutturmadan sütün içerisindeki suyu mümkün olduğunca uçuralım. Süt kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını ortadan kısık ateşe getirelim ve sütü karıştıra kaynatmaya devam edelim. Süt kendi kendine yavaş yavaş kaynarken biz de hızlı bir şekilde salep karışımımızı hazırlayalım. Gerçek dondurmalar yapmak için gerçek salep kullanmamız gerekiyor. Evet, gerçek salep biraz pahalı ama emin olun dışarıdan aldığınız bir kutu hazır dondurma fiyatına aldığınız saleple defalarca dondurma yapabilirsiniz. Salep ölçüsü olarak kullandığımız her 1 litre süt için tepeleme 1 tatlı kaşığı ya da silme 1 çorba kaşığı salep kullanıyoruz. Ben 2 litre süt için silme 2 çorba kaşığı salep kullandım. Salebin üzerine kullanacak olduğumuz şekerin birazını ekleyelim ve bir kaşığın tersiyle saleple şekeri iyice birbiriyle bütünleşecek şekilde karıştıralım. Salebin sütün içerisinde doğru bir şekilde eriyip doğru bir şekilde dondurma kıvamı elde etmek için bu çok basit aşama çok önemli. Lütfen bu aşamayı es geçmeyin. Saleplerin şekerle iyice karışmasını sağlayın. Bu arada kullandığımız salep gerçek salep. Kesinlikle içerisinde nişasta içeren marketlerde satılan salepler değil. Gerçek salepleri
güvendiğiniz aktarlardan, baharatçılardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Biz saleple şeker karışımını hazırlarken sütün içerisindeki su da artık iyice buharlaştı. Sütün içerisinden kepçeyi çıkartalım ve içerisine bir tel çırpıcı alalım. Sütün seviyesini görüyorsunuz. Bayağı aşağı indi. Sütün içerisindeki su buharlaştığı için süt daha yoğunlaştı. Artık salebi sütün içerisine ekleyebiliriz. Ve şekerli salep karışımını yavaş yavaş gördüğünüz gibi ince ince sıcak sütün içerisine ekleyelim. Ve bir taraftan da tel çırpıcıyla mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sütü karıştıralım. Bu aşamada lütfen salebi eklerken çok acele etmeyin. Ben salebi eklerken kameranın açısı biraz ters olduğu için tam olarak gözükmüyor olabilir ama çok yavaş yavaş ekliyoruz. Hatta mümkünse ara ara salep eklemeyi bırakın ve iyice bir sütünüzü karıştırın ve salebin kalanını da peyderpey ekleyin. Böyle salebin tamamını ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Eğer bu aşamada salebi yavaş yavaş eklemezseniz topaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Ola ki yanlışlıkla birden salebi eklediniz ve topaklanma sorunu yaşadınız. O zaman bir el blenderıyla hızlı bir şekilde malzemeleri blenderdan geçirin lütfen. Malzememizin kıvamı gayet koyulaştı. Ocağın altı kısık şekilde böyle karıştıra karıştıra 2-3 dakika kadar pişirelim. Birkaç dakika pişirdikten sonra ocağın altını kapatalım. Ve yine kepçeyle malzemeleri gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı savuralım. Bu savurma aşaması da önemli. Böyle karışımı kepçeyle yukarıdan aşağı savurdukça o zaman dondurmamız daha sakız gibi olacaktır, daha esnek olacaktır. En az 20-30 kere kepçeyle böyle yukarıdan aşağı savurarak karışımın o harlı sıcaklığının çıkmasını sağlayalım. Ve karışımın o ilk harlı sıcaklığı çıktıktan sonra artık şekerimizi ekleyebiliriz. Şeker olarak ben her 1 litre süt için 1 su bardağı artı 1 çorba kaşığı şeker kullanıyorum. Burada 2 litre süt kullandığım için 2 dolu su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker kullandım. Şekerin bir kısmını zaten hatırlıyorsanız salebi ezerken kullanmıştık. Şekeri böyle karışıma ekledikten sonra kepçeyle güzelce karıştıralım ve yine kepçeyle malzemeyi yukarıdan aşağı savurmaya devam edelim. Şekeri böyle pişmiş malzemeye sonradan eklemek benim tamamen yıllar içerisinde edindiğim bir tecrübe. Yıllar içerisinde dondurma yaptıkça şekeri daha sonradan malzemeler piştikten sonra eklediğimiz zaman elde edilen dondurmanın çok daha lezzetli ve çok daha sakız kıvamında olduğunu gördüm. O yüzden ben şekeri sonradan ekliyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarifi başkalarının görmesi için de tarifimin linkini paylaşırsanız ve kanalımda yayınladığım diğer tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız kanalımın büyümesi için çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Dondurmanın doğru pişme seviyesinde olduğunu nasıl anlarız diye sorarsanız, dondurmayı iyice karıştırdıktan sonra kepçeyi yukarı kaldırıp ters çevirdiğiniz zaman dondurma karışımı kepçenin her tarafını gördüğünüz gibi bir tabaka halinde kaplıyorsa o zaman dondurmanız doğru pişme seviyesine gelmiştir. Eğer dondurma karışımı kepçenin arka yüzeyini tamamen kaplamıyorsa o zaman dondurma karışımı doğru kıvamda değildir. Birkaç dakika daha pişirmeniz gerekir. Karışımın oda sıcaklığına gelmesi için karışımı böyle havalandırarak ara ara 2-3 dakikaya bir üzerine kabuk bağlamayacak şekilde karıştıralım. Dondurma karışımı artık oda sıcaklığına geldiği zaman karışımı buzluğa ya da derin dondurucuya alabiliriz. İsterseniz karışımınızı buzluğa dayanıklı bir plastik ya da bir cam kabın içerisine de alabilirsiniz. Ama ben her zaman tencerede kalmasını tercih ediyorum. Çünkü dondurma karışımını tencerenin içerisinde koyduğumuz zaman dondurma çok daha hızlı bir şekilde donuyor. Dondurma karışımını yaklaşık 2 saat kadar sonra derin dondurucu ya da buzluktan çıkartalım ve bir tahta kaşık yardımıyla kenarlarından içe doğru katlayalım. Gördüğünüz gibi kenardaki dondurmalar donmuş ama ortası hala gayet yumuşak. İsterseniz bu aşamayı blenderla yapabilirsiniz.
Ama ben klasik yöntemle tahta kaşıkla katlamayı tercih ediyorum. Bu da aslında tamamen alışkanlıkla alakalı. Ben bu dondurmayı ilk yaptığım yıllarda üniversite öğrencisiydim ve o zaman yurt imkanlarında tahta kaşıkla katlaya katlaya yapıyordum. Daha sonra da buna alıştığım için hep böyle devam ettim. Gördüğünüz gibi dondurmayı tahta kaşıkla iyice kenarlardan içe doğru güzelce katlayalım. Ve hızlıca bütün karışımı homojen olacak şekilde iyice karıştıralım. Üzerini düzleyelim ve tekrar derin dondurucu ya da buzluğa koyalım. Dondurma karışımı 2-3 saat kadar derin dondurucuda durduktan sonra yine bir tahta kaşık yardımıyla kenarlardan ortaya doğru katlaya katlaya dondurmayı iyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi tahta kaşıkla ortaya doğru sürekli katlıyoruz. Ben tahta kaşıkla katlama tekniğini daha çok seviyorum. Çünkü tıpkı ekşi mayalı hamurlardaki gibi ortaya doğru katlama yaptığımız zaman daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Dondurmayı hızlı bir şekilde katlaya katlaya karıştırdıktan sonra yine üzerini düzleyelim ve yine derin dondurucuya koyalım. Gördüğünüz gibi dondurmamız gayet güzel sünüyor. Ben bu katlamayı yaptığımda artık gece olmuştu. O yüzden sabaha kadar dondu. Eğer sizin vaktiniz varsa 2-3 saat kadar dondurup bir kere daha katlayıp tekrar dondurup ondan sonra dondurmanızı kullanabilirsiniz. Ben sadece 2 tur katlama yapmış oldum. Bu gördüğünüz dondurmanın 2 tur katlandıktan sonraki ertesi sabahki hali, yani bir gece buzlukta beklemiş hali. Bir önceki katlamada çocuklarım dondurma istediği için onlara dondurmadan verdim. O yüzden miktar olarak biraz azaldı. Gördüğünüz gibi buzluktan yeni çıktığı için tahta kaşıkla müdahale etmem zor. Ama içinin kesinlikle buzlu olmadığını göstermek için bıçakla kesiyorum. Gördüğünüz gibi bıçakla gayet kolay, gayet rahat kesiliyor. Çünkü içerisi kesinlikle buz değil, tamamen Maraş usulü dövme dondurma gibi bıçakla kolaylıkla kesilebiliyor. Ben dondurmanın bir kısmını keserek dilim dilim de ikram etmek istediğim için dondurmanın bir kısmını buzluğa dayanıklı cam bir kabın içerisine aldım ve dondurmanın diğer kısmını hazırlarken bunu buzluğa kaldırdım. Eğer dondurmayı dilim dilim keserek yemek istemiyorsanız, daha yumuşak formda, yalanabilir formda olsun istiyorsanız dondurmayı döverek ikram edebilirsiniz. Şimdi gelelim dondurmayı nasıl döveceğinize. Dondurmayı eğer elinizde varsa böyle ağaçtan bir dövecekle dövebilirsiniz. Bunun tam Türkçesini bilmiyorum ama siz ne demek istediğimi anladınız. Demir havanınız varsa onun dövecek parçasıyla dövebilirsiniz. Eğer o da yoksa bir şişe arkasıyla ya da bir bardak arkasıyla da dövebilirsiniz. Bunların hepsiyle de gayet güzel oluyor. Ben bulması en kolay olan şişeyle dövmeyi göstereyim size. Gördüğünüz gibi şişenin arkasıyla dondurmaya yavaş yavaş vura vura dondurmayı yumuşatıyoruz. Tabii benim şu anda dövdüğüm dondurma buzluktan yeni çıkmıştı. O yüzden bayağı sertti. Eğer siz işiniz daha kolay olsun istiyorsanız buzluktan çıkarttıktan sonra bir 5 dakika kadar dinlendirin. Ondan sonra dövmeye başlayın. Dondurmayı ara ara da tahta kaşıkla karıştırın ve dövmeye devam edin. İstediğiniz kıvama geldiği zaman artık dondurmayı gönlünüzce servis edin. Ben hem dilim halinde hem de kuplarda servis ettim. Gördüğünüz gibi dondurma sakız gibi sünüyor ve tadı da gerçekten çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki ben bu videonun resimlerini çekerken, arada da çocuklarımın dondurma isteklerini karşılarken dondurmalar biraz eridi. Ama buna rağmen dondurma hala şeklini gördüğünüz gibi koruyor. Kesme dondurmanın bu hali buzluktan çıktıktan sonra 20 dakika sonraki hali. Tabii ki siz video çekimi ya da fotoğraf çekimiyle uğraşmayacağınız için çok daha hızlı servis edersiniz ve bu güzel dondurmayı sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte serin günlerde afiyette kalın.